Size bir canavar ordusu anlatmayacağım. Size bir sindirim döngüsünü anlatacağım. Çünkü Tirinidleri bir düşman olarak düşünmek sizi öldürecek ilk hatadır. Onlar bir ordu değil, onlar bir organizma. Ve bugün size o organizmanın bir gezegene nasıl bulduğunu, nasıl içeriden çürüttüğünü, nasıl sıvılaştırarak yuttuğunu ve geriye ölü, bomboş bir kayadan başka hiçbir şey bırakmadan nasıl yoluna devam ettiğini baştan sona aşama aşama anlatacağım. Bir savaş olarak değil, bir yaşam döngüsü olarak. Bendeniz Engizitör, bugüne kadar size sayısız düşman anlattım. Hain Primarklar, kaos tanrıları, kadim yıldız tanrıları ve daha nicesi. Ama bugün anlatacağım şey bir düşman bile değil. Bir açlık. Galaksiler arası bir boşluktan gelen, ne nefret, ne merhamet bilen, ne dost, ne düşman tanıyan, tek amacı tüketmek ve yayılmak olan bir üst organizma. Tirinidler. Galakside bilinen adıyla Great Devourer ya da Ulu Tüketen. Ve onları bir doğa belgeseli soğukkanlılığıyla anlatmaya çalışacağım size. Çünkü inanın bana bu süreci gerçekten anladığınızda hissettiğiniz korku çok daha derin olacak. O halde başlayalım ama uyarayım. Bu video bittiğinde içinizi kapkaranlık bir iğrenme ve dehşet kaplayabilir. Başlamadan önce en temel yanılgıyı düzeltmem lazım. Çünkü anlatacağım her şey buna bağlı. İnsanlar Tirinidleri orklar ya da Eldar gibi bir ırk zannederler. Milyarlarca ayrı yaratıktan oluşan istilacı bir tür. Bu derin ve ölümcül bir yanılgı. Tirinidler bir tür değil. Onlar tek bir yaratığın sonsuz sayıda sinirleri, sayıları trilyonlara ulaşan uzuvları aslında. Şöyle düşünün. Sizin bedeninizde milyarlarca hücre var. Savaşan, sindiren, hareket eden, sinyal veren. Bunlar canlılar mı? Hayır. Hepsi tek bir bedenin, tek bir zihnin parçaları. İşte o küçük çığlık atan Hormagaundlar, o dev Hive Tyrant'lar, o sinsi sızıcılar da öyle. Hiçbiri birey değil. Hepsi tek bir varlığın hücreleri. O varlığın adı ise Hive Mind, yani kovan zihni. Galaksiler arası boşlukta yüzen, akıl almaz büyüklükte tek ve bölünmez bir bilinç. Gördüğünüz her tirinid bu zihnin uzattığı bir parmaktan, saldığı bir enzimden ibaret sadece. Birini öldürdüğünüzde bir düşman öldürmüyorsunuz. Büyüklüğünü tahayyül etmenin imkansız olduğu bir bedene ufacık bir çentik atıyorsunuz. O beden ise bunu ya hiç fark etmiyor ya da daha kötüsü fark edip bir sonraki benzer saldırıya en iyi karşı koyacak şekilde dönüşüm geçiriyor. İşte bu videonun bütün bakış açısı bu. Bir Tyranid istilasını bir savaş olarak değil, bir yaratığın bir gezegeni tüketmesi olarak anlatacağım. Beslenmesi olarak anlatacağım size. Ve her beslenme süreci gibi bunun da aşamaları var. Şimdi o aşamaları başından sonuna adım adım izleyeceğiz. İlk aşama ise çoğu zaman kimsenin fark etmediği bir aşama. Ve tam da bu yüzden belki de en ölümcülü. Birinci aşama. Koku alma. Bir yırtıcı avına saldırmadan önce onu koklar, izler, zayıf noktalarını kollar. Kovan zihni de aynısını yapar ama galaktik ölçekte. Süreç o devasa biyogemi filosu daha ortada görünmeden çok önce başlar. Kovan zihni galakside ilerlerken önüne öncü yaratıklar saçar. Tıpkı bir yılanın havayı tatmak için dilini uzatması gibi. Bu öncülerin ortak, kritik bir özelliği vardır. Gizlilik ve daha da önemlisi kovan zihninden kısmen bağımsız hareket edebilme yetisi. Bu önemli çünkü normalde her Tyranid kovan zihnine bağlıdır ve bu bağ kesilirse Tyranid başıboş vahşi bir hayvana döner. Ama bu öncüler tek başlarına sessizce radar altında iş görebilirler. Neden? Çünkü görevleri savaşmak değil, görevleri keşif, sabotaj ve sızma. Bir kısmı mükemmel birer avcıdır. İner, gölgeye karışır, siner, gezegenin en güçlü canlılarını işaretler ve bu bilgiyi geri yollar. Ama asıl sinsi olan başka bir şey yapar. Sizi öldürmek için gelmez. Sizi akrabası yapmak için gelir. Ve adı Gene Stealer. Bir Gene Stealer bir gezegene sızdığında bir kurban bulur kendisine ve ona kendi genetik maddesini zerk eder. Lore'da buna kısaca The Kiss yani öpücük denir ama bu ismin sizi yanıltmasına izin vermeyin. Bu şairane bir dokunuş değil, adeta bir parazitin konağına yumurta bırakması gibi bir istiladır. O kurban artık eskisi gibi değildir. Çocukları yarı insan yarı Tyranid doğarlar ve nesiller boyunca bu melezlik gizlice yayılır. Kovan zihninin avını hazır hale getirmesi işte bu kadar uzun sürer aslında. Ama işin dehşet verici kısmı biyolojik değil, psikolojiktir. Çünkü bu melezler ve onların etkilediği insanlar derin,
dinsel bir sadakat geliştirirler. Peki kime karşı? Henüz daha gelmemiş olan kovan zihnine karşı. Onu bir tanrı, bir kurtarıcı gibi beklerler. Ve burada kanona sadık kalmak için önemli bir nüans var. Bu tarikatların çoğu aslında Tirinid ordusuna hizmet ettiklerini bilmezler bile. Onlar kendilerini kutsal bir aileye, gelecek bir cennete inanan bir din topluluğu zannederler. Gerçeği, yani sunuldukları kurtuluşun toplu bir sindirim olduğunu anladıklarında artık onlar için çok geç olur. Böylece bir Genestealer tarikatı doğar, gezegenin içine gizli bir yılan gibi sızar. Yıllarca, hatta 10 yıllarca büyür. Orduya, yönetime, fabrikalara sızar ve gökyüzü kararmaya başladığı an ayaklanır. Savunmayı içeriden felç eder, iletişim kaynaklarını ele geçirir, komuta kademesini karmaşaya sürükler. Bir düşünün, bir Tyranid istilası ilk yaratık yere daha değmeden 10 yıllar önce başlamış olabilir. Sizin komşunuz, silah arkadaşınız ya da patronunuz çoktan o tarikatın üyesi olabilir ve siz bunu hiç bilmezsiniz. İşte bu yüzden bu sızıcılar bütün Tyranid cephaneliğinin en tehlikeli silahıdır. Bir dev canavar sizi ezebilir, evet, ama bir Genestealer sizi kendi kendinize düşman eder. Ve gezegen içeriden çürütüldüğünde asıl mideye inmeye hazır olur. Sindirim daha gökyüzü kararmadan başlamıştır yani. İkinci aşama, gökyüzünün kararması. Genestealer tarikatı işini bitirdiğinde gökyüzünde bir karaltı belirir. Önce yıldızlar kaybolur. Sonra bir karanlık iner her yere. Bu kovan filosunun gelişidir ve onunla birlikte Shadow in the Warp denen o dehşet ortaya çıkar. Warp'taki gölge olarak bahsedebileceğimiz bu şeyi doğru anlamak lazım. Çünkü sıklıkla yanlış anlaşılır. Bu bir silah değildir aslında. Kovan zihninin o muazzam psişik varlığının istemsiz bir yan etkisidir. O kadar güçlüdür ki Warp'u bir battaniye gibi örter, boğar. Sonucu şudur: gezegenin astropatları, yani yıldızlar arası psişik habercileri kör ve sağır olurlar. Saykırlar, delirirler. Çoğu için bu dayanılmaz bir acı, hatta ölüm demektir. Gezegen imparatorluğun geri kalanından koparılır. Yardım çağıramaz. Duyacak kimsesi yoktur. Ve bu gölge aynı zamanda savunucuların ruhuna bir umutsuzluk, bir korku salar. Yani daha ilk yaratık yere inmeden gezegen zaten yapayalnız ve dehşet içindedir. Sonra ise iniş başlar. Gökten dev organik kapsüller yağar, içlerinden sayısız yaratık dökülür. Ve aynı anda çok önceden sızmış olan öncüler maskelerini atıp ayaklanırlar. Saldırı hem gökten hem içeriden aynı anda gelir. Ama savaşın kendisiyle ilgili sizi şaşırtacak bir şey söylemem lazım. Kovan zihni yaratıkların ölmesini umursamaz. Hem de hiç. Bir general kayıplardan çekinebilir. Kovan zihni için ise ölen her yaratık geri dönüştürülecek biyokütledir. Bu yüzden dalga dalga, bitmez bir sayıyla amansızca saldırır. Amaç savaşı kazanmak değil, savunucuları yormak, tüketmek, azaltmaktır. Onlar için ölmek bile bir stratejidir. Çünkü ölen bir Tyranid bile sonunda o toprakta geri emilmeyi bekleyen bir besin haline gelir. Ve işte tam burada çoğu insanın gözden kaçırdığı asıl dehşet başlar. Çünkü Tyranidler daha savaşırken gezegenin sindirilmesi çoktan yol almaya başlamıştır. Üçüncü aşama, gezegenin bir mideye dönüşmesi. Savaş sürerken işgal edilen topraklarda tuhaf, bitkimsi kuleler yerden yükselmeye başlar. Capillary Towers, yani kılcal kuleler denir bunlara. Ve diplerinde iğrenç bir şey olur: sindirim havuzları. Bir sindirim havuzu tam anlamıyla bir gezegenin dışarı taşmış midesidir. Asidik, kaynayan, köpüren dev bir çukur. İçine her şey atılır. Ölü savunucular, ölü tiranidler, bitkiler, hayvanlar, topraktaki mikroplar. Küçük toplayıcı yaratıklar gezegenin her köşesini didik didik tarayıp organik olan her şeyi bu havuzlara taşır. Ayrım gözetmezler. Bir insan cesediyle bir Tyranid cesedi onlar için aynı şeydir: biyokütle. Ve en tüyler ürpertici detay, hatırlıyor musunuz şu bahsettiğim Genestealer cultlar, tarikatlar? O insanlar tanrılarının geldiğine inanıp kendi ayaklarıyla huzur içinde tıpış tıpış havuzlara yürür ve içine atlarlar. Kendi eritişlerini bir kurtuluş zannederler. Bu havuzlarda her şey lapa gibi bir biyokütle çorbasına dönüşür ve sonra o kılcal kuleler bir yemek borusu gibi devreye girerler. Bir çorbayı emip yörüngedeki biyogemilere pompalarlar. Yani gezegen kelimenin tam anlamıyla yukarıdaki mideye yudum yudum içilir. Bir an durup bu görüntüyü canlandırın. Bir gezegen, şehirler, ormanlar, okyanuslar, milyarlarca canlı ve gökyüzüne uzanan dev yemek boruları o gezegeni sıvılaştırıp oluk oluk yukarı çekiyorlar. Bu bir savaş değil, bu bir öğün.
Dördüncü aşama, gezegeni okuyan zihin. Şimdi geldik bütün sürecin en zeki ve korkutucu kısmına. Çünkü kovan zihni bir gezegeni sadece yemez, onu okur. Ve işte Tirinidleri gerçekten yenilmez kılan şey ordularının büyüklüğü değil, bu okuma yeteneğidir. O sindirim çorbası yörüngeye çekildiğinde biyogemilerin içinde Norn Queen denen yaratıklar tarafından işlenir. Norn Queen'i tek bir cümleyle geçmek istemem çünkü bu evrenin belki de en dehşet verici canlılarından biri. Canlı bir fabrika, doğurgan bir kraliçe ve aynı zamanda bir genetik uzmanı. Görevi emilen biyokütleyi yeni yaratıklara dönüştürmektir ama böyle körlemesine değil, o çorbanın içindeki genetik sırları da çözer. Yani gezegendeki her canlının DNA'sı, her savunma mekanizması, her evrimsel numara analiz edilir ve kovan zihninin genetik kütüphanesine eklenir. O gezegende zehirli bir yaratık mı vardı? Kovan zihni artık o zehri biliyor ve ona bağışık yeni türler üretebiliyor. Güçlü bir zırh türü mü vardı? O zırhın sırrı artık kovan zihninin elinde. Bir sonraki gezegene bu çalınmış sırlarla inecek. Ve şimdi asıl ürkütücü kısmı düşünün. Bu sadece hayvanlar ve bitkiler için geçerli değil, insanlar için de geçerli. İnsanlığın en güçlü savaşçıları, en dahi generalleri, en dirençli askerleri hepsi birer genetik reçetedir kovan zihninin gözünde. Öldürdüğünüz her kahraman Norn Queen'in masasında bir sonraki neslin planına dönüşebilir. Öyle ki bazı Tyranid liderleri savaş alanında bilhassa en güçlü düşmanları avlarlar. Onları yenmek için değil, onların genetik zırhlarını kovan zihne taşımak için. Yani onlara karşı ne kadar iyi savaşırsanız onları o kadar iyi besliyor olabilirsiniz aslında. İşte bu yüzden Tiranidler her savaşta güçlenir. Onları yendiğinizde bile onlara nasıl yenileceğinizi öğretmiş olursunuz. Bir Hive Fleet'e karşı harika bir silah mı buldunuz? İlk sefer işe yarar sadece. İkincisinde kovan zihin ona karşı bir savunma evrimleştirmiştir bile. Bazı filolar bunu o silahla karşılaştıktan sadece saatler sonra bile yapabilir. Aklınızda tutun bu fikri çünkü videonun sonunda size bunun neden neredeyse yenilmez bir düşman yarattığını göstereceğim. 5. aşama. Son yudum ve ölü kaya. Savaş kazanıldığında ve kovan zihni yeterince kararlıysa genellikle kazanılır. Geriye sadece temizlik kalır. Ama bu temizlik hayal edebileceğinizin ötesinde bir bütünlüktedir. Tiranidler bir gezegenden sadece canlıları almaz. Her şeyi alırlar. Önce bütün biyolojik maddeye emilir. Sonra sıra daha ince çalışmaya gelir. Okyanuslar içilir ve en sonunda ki bu kısım benim aklımı başımdan alıyor, atmosfer bile tüketilir. Havanın kendisi, o gezegeni yaşanabilir kılan gazlar emilir gider. Geriye ne kalır? Hiçbir şey. Cansız, havasız, molekül seviyesine kadar her şeyinden soyulmuş, boşlukta süzülen çıplak bir kaya parçası. Bir zamanlar üzerinde medeniyetler kurulmuş, çocuklar doğmuş o dünya artık uzayda dönen anlamsız bir kaya. Kovan zihni onu bir portakal gibi sıkıp posasını kenara fırlattı. Sonra Filo açlığı geçici olarak yatışmış bir halde bir sonraki öğünü aramak üzere karanlığa süzülür. Buradaki karanlık ironiyi görüyor musunuz? İmparatorluğun Tiranidlere karşı en son çaresi Exterminatus'tur aslında. Gezegeni bizzat yakıp yok etmek. Ama düşünün, bir Gene Stealer tarikatı durdurulamaz ve Filo gelirse gezegen zaten yok olacaktır. Fark şu, imparatorluk yakınca geriye küller kalıyor. Tiranidlere bir şey kalmıyor. Tiranidler tükettiğinde ise geriye kül bile kalmıyor. Şimdi haklı olarak soruyorsunuz. Madem bu kadar mükemmel bir makine nasıl durdurulabiliyor? Dürüst olmak gerekirse tam olarak durdurulamıyor. Bireysel finolar yenilebiliyor. Mesela Hive Fleet Behemoth, Makrage gezegeninde Ultramarines tarafından büyük bir bedel karşılığında yenildi. Diğerleri de köreltildi, geciktirildi. Ama işte o evrim meselesi tekrar geri geliyor. Bir filoyu yendiğinizde bile kovan zihni o yenilgiden dersler çıkarıyor. Biyokütlesinin bir kısmını kaybediyor ama bilgisini asla. Ve o bilgiyle bir sonraki sefer daha güçlü geri dönüyor. Dahası kovan zihni tek bir filo değil, o galaksinin dışından gelen, ucu bucağı görünmeyen bir güç. Bir kolunu keserseniz başka bir kol uzatır. Hive Fleet Kraken'ı düşünün, tek bir orduyla gelmedi. Yüzlerce küçük kola bölünüp aynı anda saldırdı. Bir kolu yok edince biyokütle diğerlerine akıyor. Nasıl yenersiniz ki böyle kolu kestikçe yenisini uzatan bir bedene? İşte bu yüzden Tiranidler 40K evreninin belki de en güçlü, en umutsuz düşmanı. Kaosla pazarlık edebilirsiniz. Orkları oyalayabilirsiniz ama Tiranidlerle ne konuşabilir, ne anlaşabilir, ne de onları gerçekten tam anlamıyla yok edebilirsiniz. Çünkü onlar birer düşman değil. Onlar açlığın ta kendisi. Ve açlık asla ikna edilemez. İşte size ulu tüketenin hikayesi. Bir savaş olarak değil,
bir yaşam döngüsü olarak. Sessiz bir öpücükten gökyüzünü karartan filoya, gezegeni sıvılaştıran havuzlardan atmosferi bile tüketen o son yuduma kadar. Bir yaratığın koca bir dünyayı yiyip ondan öğrenip geriye ölü bir kaya bırakıp yoluna devam edişi. Ne nefret, ne öfke, ne kötülük. Sadece açlık. Şimdi size sormak istediğim şu. Kaos ruhunuzu çürütür, Nekronlar sizi yok etmek ister, Orklar da sizi eğlence olarak görürler. Ama Tirinidler sizi sadece bir öğün olarak görür. Hangisi sizce daha korkunç? Sizi yok etmek isteyen bir düşman mı? Yoksa sizi yemek olarak bile görmeyip sadece besin sayan bir mide mi? Yorumlarda tartışalım. En ürkütücü cevabı sabitleyeceğim. Beğenmek, yorum yapmak, paylaşım belki kovan zihnine ya da filoya karşı tek başına çaresiz görünebilir. Ama kanal üyesi olup diğer üçünü de yaparsanız Engizisyon'un safları bir önceki videoya göre daha sıkı olacaktır. Bu kesin. Böylesine korkunç ve kudretli bir düşmana karşı da elimizde başka ne var ki zaten? İmparator korur.